Merhaba arkadaşlar. Tankopedi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tank taktiklerinden olan ve tanklar tarafından da günümüz modern ana muharebe tanklarının da sıkça kullandığı bir taktik göstereceğim ve detaylıca anlatacağım. Tank taktiğinin ismi ise Hull Down, gövde aşağı taktiği. Gövde aşağı taktiği tankın kulesini yukarı çıkarmak ve gövdesini saklanarak en az silüetin elde edilmesinden oluşur. Amaç defansif pozisyon olan gövdeyi saklayarak düşmana sadece kuleyi göstermek ve ona saldırmaktır. Şimdi gelelim bu taktiğin nasıl kullanılacağına. Önce tank toprak bir alanda olması lazım. Yoksa bu işlem biraz sıkıntılı olabilir. Tankın ön zırhında Altay tankının ön zırhındaki kepçe ya da dozer yardımıyla bir toprak kazılır. Tankın eni ve boyu hesaplanarak tabii ki. Yani tankın eni ne kadar, boyu ne kadar. Tank komutanının bunu bilmesi lazım. Tankın üzerinde çok fazla belirgin olmayacak şekilde kupolanın olması lazım. Kupola demek yani komutan kulesi, nişancının kulesi ve panoramik gözlem aygıtının çok büyük olmaması kaydıyla bu taktik denenilebilir. Bunun dışında bu taktiği hangi tanklar kullanamaz? Arkadaşlar bu taktiği dediğim gibi komutan kulesi, nişancı kulesi çok büyük olan tanklar kullanamaz. Ama tank savarların yoğun olduğu bölgede kupola büyük olsa bile kullanabilirsiniz. Çünkü tank savarlarının çok büyük isabetleri ve dağılım oranları bulunmamakta arkadaşlar. Sadece operatörün tecrübesine bağlıdır. Eğer tank savar isabetli ise ve operatör de tecrübeli ise sizin komutan kulenizden her zaman ve her daim vuracaktır arkadaşlar. Fakat Leopard 2A6 bu hold on pozisyonuna çok uygun bir tanktır. Aynı şekilde 2A5'te. Bunların uygun olma sebebi komutan kulesinin ve üstündeki kupolaların çok büyük olmamasıdır. Zaten çok büyük olmadığında sizi hiçbir türlü vuramayacaktır. Ne tank vs tankta ne de tank vs ATGM'de. Tank savarların size meydan okuması konusunda da taktikler var. Bunu size diğer videolarımda açıklayacağım arkadaşlar. Şimdilik hold on pozisyonu bizim için odak noktamız, yani bu videonun odak noktası. Şimdi gelelim envanterimizde kullanılan tankların hold on pozisyonunu uygulamak için uygun mu olup olmadığını. Arkadaşlar ilk önce Leopard tankından bahsedelim. Leopard tankı çok güzel bir hold on tankıdır. Tankın kupolası yani komutan kulesi çok fazla görünmüyor bariz bir şekilde ve bunu avantaja çevirmek için bazı görüntülerde ya da internette gördüğünüz resimlerde Leopard tankının bir hold on pozisyonu içerisinde olduğunu görürüz. Bu taktiğin kullanım sebebi ATGM korumasına öncelik verilmesidir. Hold on yapan bir tankın ATGM ile vurulması olasılığı %50'ye kadar düşer arkadaşlar. Kulenin ve gövdenin büyüklüğüne bağlıdır. Zaten hold on yapan bir tankı vurmak için usta bir ATGM operatörü lazım gelir. Şimdi M60 Sabra tankının bir de kulesine göz atalım. Resimde gördüğünüz M60 Sabra'nın kulesi bariz bir şekilde komutan kulesi oldukça büyük. Fakat bu tank savarlar için bir sorun teşkil etmeyebilir. Fakat usta operatörler o komutan kulesini vurabilir arkadaşlar. Bir diğer sorun bu tankın tank düellosunda ne yapacağıdır. Tankın komutan kulesi büyük olduğundan dolayı M60 Sabra'nın karşısındaki düşman tankı kendisine bir atış ile komutan kulesinden bir deliş yaşanabilir. Bunun önüne geçilmesi için zaten komutan kulesi küçük olduğundan dolayı ufak ERA parçaları bu tankın zırhını en az ATGM'lere karşı üstün bir performans sağlayabilir.
Fakat bunu yapmadığımızdan dolayı o kulenin vurulması olasıdır. Bir diğer çözüm ise bu komutan kulesinin yerinden sökülüp çıkarılması ve daha ufak bir kulenin takılmasıdır. Bu da bir çözümdür arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.